Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda elimde gördüğünüz bu cupcake bardak altlığı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Aynı zamanda bu bardak altlığını mutfak masalarınız için hazırladığınız runnerlarınızda süsleme amaçlı da kullanabilirsiniz. Böyle bir fikir vermek istedim sizlere. Boyutunu da göstermek istiyorum. Eni 9 santimetre. Boyutu da yine 9 santimetre. Şöyle net olarak göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi öncelikle vişnemizi yapmayla başlıyoruz. Kenara alayım ben. İpimizi doladıktan sonra sihirli halka yapıyoruz. Halkamızı kapatıp 3 zincir çekiyoruz. Parmağımızdan çıkaralım halkamızı. Bir kere dolayalım. Halkamıza ikili trabzan yaparak dolduruyoruz. Toplamda 12 adet sihirli halkamız olacak arkadaşlar. Evet, ben sihirli halkamın içerisine 12 tane ikili trabzanı doldurdum. Halkamı tamamen kapatıyorum. Bu şekilde. Halkamı kapadıktan sonra kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Arkadaki ipi de keselim arkadaşlar. Şimdi buradaki ipi hemen kesmiyorum. Arada yürüteceğim. Pembe ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı çıkartıp şuradan burayı kapatacağım için hem ipi de yürütmek istiyorum. Tığımı ilk başta yaptığımız üçlü zincirin tepesinden geçirip hem aynı zamanda birleşme noktası oluyor orası. Oradan tığımı geçirip pembe iple yaptığım zinciri de tığıma alıyorum ve bu şekilde kaydırarak geçiriyorum arkadaşlar. Buradaki ipler arada kalacaklar. Bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Doladım. Aynı göze bir tane batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Buradaki ipleri arada yürüterek devam edelim. Yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı göze batıp ikili trabzan yapıyorum. 6 tane ikili trabzan tepesine ikişer tane yaparak devam ediyoruz. Toplamda 12 tane olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bakabilirsiniz. Tamamladım. 12 tane toplamda ikili trabzanım oldu. Arkadaki bu fazlalık ipi de keselim. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Buradaki ilk sıradaki ikili trabzanın tepesine batıp yine bir ikili trabzan yapıyoruz. Doluyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Aynı göze batıyorum. Tekrar doladım. Yanındaki göze bir tane batıyorum. Tekrar doladım. Yanındaki göze bir tane batıyorum. Burada sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yanındaki göze 6 tane, pardon bir dakika, 1 2 sayarak yapayım. 2 sık iğne, 3. sık iğne, 4. 5. ve evet 6. sık iğne tamamdır arkadaşlar. İkili trabzanlardan sonra 6 tane sık iğne yaptım. Doladım. Yanındaki göze bir tane batıyorum. Tekrar doladım. Yanındaki göze batıyorum. Buraya 2 tane aynı göze batıyorum. Bir tane de
zincirin tepesine batıyorum. Üç zincir çekiyorum. Geriye döndüm, doladım. İlk baştakine ikili trabzan yapıyorum. Aynı göze bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Yanındaki göze tek yapıyorum. Yanındaki göze yine bir tane tek yapıyorum. Bu sırada şimdi sık iğne yapıyorum. 8 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 doladım. Hemen yanına ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Yanına ikili trabzan yapıyorum. Tek tek doladım. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Evet, geriye döndüm. 3 zincir çekiyorum. Aynı göze 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane yapacağım. Ve tekrar bir tane tek olarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ortaya sık iğne yapıyorum. 10 tane yapıyoruz arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar, 10 tane sık iğneyi yaptım. 4 tane ikili trabzandan sonra şimdi doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane tek, 2 tane çift batıyorum arkadaşlar. Aynı göze. Bu şekilde. Burada arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen yanındaki göze ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanındaki göze ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı arkadaşlar ikili trabzan yaparak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı tamamladım ikili trabzan yaparak. Hemen arkaya dönüyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen dibine sık iğne yapıyorum. Yanına tekrar sık iğne. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar geriye dönüp. Doluyorum bir kere. Arada bir tane boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. İçine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum, sık iğne yaparak kapatıyorum. Doluyorum, yine bir tane atlıyorum, ikinciye batıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye sık iğne yapıyorum. Doluyorum, yine bir tane atlayıp ikinciye ikili trabzan yapıyorum. 5 tane olacak. Bir tane atlıyorum, ikinciye sık iğne yapıyorum. Burada 4 tane sık iğne yapıyorum. Pembe rengimi tamamladım arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet, şimdi sütlü kahve ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Şimdi başlangıçta yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum.
Evet, burada 3 tane zincir çekiyorum. Aynı göze 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 4 tane ikili trabzanı yaptım. Buradaki ortadaki ikili trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz. Doladım. Alt sırada yaptığımız, araya yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar buradaki 5'in ortadaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Yine doluyorum. Araya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya, tepeye sık iğne yapıyorum. Doluyorum araya. Dört tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Şuradaki tepeye batıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Bu şekilde. Geriye dönüyorum. Şu zincirin tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani pardon, buradaki zincir olmayacaktı. Sık iğne ile kapatıyoruz. Geriye dönüp 3 zincir çekelim. Sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapalım. Çok pardon. Tekrar dolayalım. İkili trabzan yapalım. Arkadaşlar, bu sırayı tamamen ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı ikili trabzan yaparak tamamladım. Şimdi geriye dönüyoruz. 3 zincir çekiyorum. Burada ilk sıradaki göze değil, ikinci göze batıyoruz arkadaşlar. Bu da düz durmasını sağlayacak, yamukluk olmayacak. Şöyle göstereyim. Bu kenarlarında bazen yamukluk oluyor. Yanlış örmeden kaynaklı. İlk sırayı boş bırakırsak herhangi bir yamukluk olmaz. Ben şimdi kamera arkasında 3 sıra daha şöyle göstereyim. 3 sıra daha ikili trabzan yapacağım. Son sıra için geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, 4 sırayı tamamladım. Şimdi geriye dönüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki göze sık iğne yapıyorum. Yanındaki göze tekrar sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da sık iğne yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu ipi de yürüteceğim arkada. Bakın bu şekilde cupcake bardak altlığımız ya da supla tarzı örtülerimizde süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Mutfak dekorasyonunuzda süsleme amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomun sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.